Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık yazlık bluzları çalışacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay, sadece bir günde bir tane örebilirsiniz. Eğer benim gibi böyle uzun değil, biraz kısa yapmak isterseniz bir yumak yeterli olacaktır. Ama uzattığınızda ikinci yumağı da almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben iki farklı renkte çalıştım. Şu turuncuya da bayıldım. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum ve hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben Alize Diva kullandım. 1,5 yumaktan biraz az gitti. Hemen tığımı da şöyle göstermek istiyorum. 2,50 milimlik tığ kullandım ama elimi inanılmaz derecede gevşek tuttum. Kesinlikle sıkarak örmedim. Eğer gevşek öremiyorsanız büyük tığları tercih edebilirsiniz. Hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Benim bu ördüklerim manken üzerine çalıştığım için 36-38 bedeni şöyle salaş olacak şekilde tamamen oluyor. Fakat sizler daha büyük bedenlere yapmak isterseniz son arttırmadan sonra bir sıra düz gidip bir arttırma daha yapıp devam edebilirsiniz. Yani daha da genişletebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Eğer bu videoya çok yorum gelir, çok istek gelirse bu elbise bak ağzımdan çıktı. Bu bluzun elbisesini örmek istiyorum. Eğer sizler de arzu ederseniz bu bluzu elbiseye çevireceğim, diğer minik elbisede olduğu gibi. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu bluzların yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp tabii ki yeni bir şey gelmiş heype diye heypelerseniz de çok mutlu olurum. Çünkü bu heype dediğimiz şey videoları öne çıkarıyor. O yüzden lütfen videoları beğenip heypelemeyi, yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Zaten o yorumları gördükçe çok hoşuma gidiyor. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. En son zincirden tırnağımla tutuyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttum. Şöyle zincire batırıyorum. Ve aynı zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın. Şimdi 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı zincirin içine, yani 4. zincirin içine 2 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. En son zincire, yani 1. zincire, ilk zincire battım. İkili trabzan yaptım. Şöyle askımızdan başlıyoruz. Ben bunu 3 sıra yapacağım. Eğer sizin ipiniz kalınsa 2 sıra yapabilirsiniz. Bana mankenin üzerine göre yapıyorum. Ben 3 sıra ideal geliyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeyi çevirdim. Hemen bakın bu 2 zincirlik bölüme batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığın tepesine doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Çok pardon. Hemen dibindeki zincire batıyorum. Çok pardon. Hemen bitişiğindeki zincire, yani trabzanın yanındaki zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikinci sıramı yapmış olduğum 3 zincir. Her dönüşte 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar ve 2 zincirlik bölüme batıyorum. 2 tane ikili trabzan, elim gayet bol arkadaşlar. 2 zincir, 2 tane
ikili trabzan. Elimi gevşek tutuyorum. Kesinlikle sıkmıyorum. Bakın uzata uzata örüyorum. Tığın başını doladım. Hemen trabzanın dibindeki zincire battım. İkili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi 3 sıra olmuş oldu. Bunu çoğaltabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim mankenim şu anda 36-38 beden ve bu askı tam geliyor. Şimdi burada hemen arttırmamı yapacağım. 3 tane zincirle yükseldim. Tığın başını doladım. 2 zincirlik bölüme battım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı bölüme 2 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle de göstermek istiyorum. 2 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan yaparak ilk arttırmamı yapmış oldum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Bakın en son trabzanım ve hemen yanındaki zincirin tepesine batıyorum. Şöyle batalım. Hemen ilk zincire battım. İkili trabzanımı yaptım. Hemen bu sırada yine 3 zincirle yükseldim. Tığın başını doladım. Ve hemen bakın 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Şimdi hiç arada zincir yok. Tığın başını doladım. Bakın buradaki 2 zincirlik bölüme yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden bakın birinci trabzan, ikinci trabzan, hemen onun yanındaki zincire batıyorum ve ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve diğer bölüme geliyorum. Şöyle burada da yine bakın 3 zincirimi çektim. 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu sefer arada 2 zincir. Bir altta 2 zincir çekmemiştik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Diğer 2 zincirlik bölüme batıp 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzanla bitiriyorum. Bu sırayı da inanılmaz kolay. Sadece ezberlemek gerekiyor. Tığın başını doladım. Hemen 1, 2 ve hemen şu dibindeki zincire batırıyorum. Biraz sıkı yapmışım zinciri. Zincire battım. Çift batalım. Şöyle çift ilmek alalım ki uzamasın. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeyi çevirdim. Şöyle görünüyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada yine bir arttırmamız var. Aralarda hiç zincir yok. 1, 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurada bir boşluğum var, 2 zincirlik boşluk. Zincir çekmedim burada. Tığın başını doladım. Hemen o 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada burada yine zincirim yok. Tığın başını doladım. 2 zincirlik bölüme battım. 1, 2, 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir yaptım ve aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bitişleri biliyoruz zaten. Hemen bakın 2 tane trabzan, hemen yanındaki zincire batırıyorum ve ikili trabzanla yükseliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve burada yine aralarda zincir yok.
İlk iki zincirlik bölüme battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Çok video uzamasın, o yüzden biraz farkındayım, hızlı örüyorum ama yavaşlatabilirsiniz. Bakın arada hiç zincir yok. Hemen bakın burada yaptığımız arttırmanın içine de 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincirim yok. Hemen ikinci boşluğa, üçüncü boşluğa geçiyorum. 2 zincirlik boşluğa. 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. 1, 2, hemen dibindeki trabzanın dibindeki şöyle zincire battım. İkili trabzanımı yaptım ve bir üst sıraya geçeceğim. Şöyle de bir göstereyim. İlk örüldüğünde çok model belli olmuyor. Ama büyüdükçe inanılmaz güzel olacak arkadaşlar. Şimdi burada yine 3 zincirle 1, 2, 3 yükseldim. Tığın başını doladım. Ve burada yine ilk boşluğun içine battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı bölüme 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada aralarda 2 zincir çekeceğim. Tığın başını doladım. Hemen ikinci boşluğa battım. 2 zincirlik boşluğa. 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu modeli biliyoruz zaten, su taşı. Burada da 2 zincirim var. Ve sonuncu boşluğa batıyorum. 2 zincirlik boşluğa. Aynı su taşımı yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıralamaları ezberlediğinizde inanılmaz kolay bir model. Sadece bir günde bir bluz yapabileceğiz. Sonu biliyoruz. Özellikle hatırlatmama gerek yok. Hemen ilk zincire battım ve yükseldim. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle tekrar bu sırayı şöyle göstermek istiyorum. Ve hemen yine arttırma bölümümüze geldik. Hemen ilk boşluğa battım. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincirim var ve hep arttırmalarımı ortadan yapıyorum. Hemen ortaya battım. 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Evet. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya burada arttırma yapacağımız için buraya yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve sonuncu boşluğuma yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan olarak sıra sonuma geliyorum. Zaten şablonu sizlerle paylaşacağım. Şöyle örme tekniğini öğrendikten sonra şablonla devam edebilirsiniz. Son hep aynı, hiç değişmiyor. Bitiriyorum. 1, 2, 3. Hemen şu pencereyi kapatıyorum. Dışarıdan çok ses geliyor. Hemen dönüyorum. Evet. Şimdi bu sırada tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bakın. Şöyle uzatı yapıyorum bakın. Elim çok bol. Yoksa çok sert düşer. Ne kadar büyük tığ ile örseniz de sert düşebilir. Burada 2 zincirim var. Hemen bakın arttırma bölümüne geldim. İlk boşluğa battım. Yine buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Burada bakın arttırma yerim, burada zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa battım ve burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Burada 2 tane zincirim var. Hemen sonuncu boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 1 ve 2. Tığın başını doladım ve aynı yöntemle kapatıyorum. 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Modelim şu şekilde, sizinki de bu şekilde ise tamamdır arkadaşlar. Ve hemen bu sıramda artık her bir 2 zincirlik boşluğa yine su taşını yapacağız ama aralarına ikişer zincir çekeceğiz. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzanımı aynı noktaya yapıyorum. Ve bakın burada 2 zincir. Hemen ikinci boşluğa, 2 zincirlik boşluğa. Yani su taşının tam ortasına batıyorum. Diğer zincir boşluklarına batmıyorum şu anda. 2 zincir çektim. Hemen aynı noktaya battım. 2 tane ikili trabzan. Burada arkadaşlar yine 2 zincirim var. Hemen diğer 2 zincirlik boşluğa batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 zincirlik boşluğuma sonuncu 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve ikili trabzanla bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın yavaş yavaş açılıyor. Normalde şablonla yapıldığında böyle tek tek anlatmama gerek yok. Şablon okuyan arkadaşlarım muhakkak ki bunu anlayacaklardır şablonu gördükten sonra, ama şablon okuyamayan arkadaşlar için baştan sona kesmeden göstermek istiyorum. Biraz uzun bir video olacak ama eminim ki buna değecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir üst sıraya geldim. Yine burada 2 tane ikili trabzan, ilk 2 zincirlik boşluğa battım. 2 zincir. Hemen şöyle 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada 2 zincir. Hemen önümdeki 2 zincirlik boşluk, yani 2 zincirlik boşluk deyince şuraları düşünmeyin arkadaşlar şu anda. Hemen su taşının ortası. 2 zincir çektim. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada su taşından hariç ortada 2 tane zincirim var. Hiç zincir çekmiyorum bakın. Zincir çekmeden o ortadaki 2 zincire battım. Burada hemen bir arttırma yapıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi burada yine hiç zincir çekmeden diğer su taşının tam ortasındaki iki zincire battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada zincir çekeceğiz. 2 tane ve sonuncu su taşının ortasındaki 2 zincire batıyorum. 1 2 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Birinci, ikinci değil.
Yani 2 trabzanı geçiyorum ve ilk zincire batıyorum. Şöyle zincirleri biraz sıkı yaptım zannedersem, biraz zor batırıyorum. İkili trabzanımla bitirdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şöyle hemen göstermek istiyorum yakından. Sizinki de böyleyse tamamdır. Ve burada arkadaşlar ilk trabzan tepesine batıyorum. Pardon, ilk boşluğa diyecektim. Bazen şaşırıyorum ben kelimeleri, kusura bakmayın. Şöyle videonun karşısındasınız, eminim ki anlıyorsunuzdur. Şöyle bakın, su taşının ortasına battım. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada 2 zincirim var. Hemen ikinci boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çektim. Bakın arttırmam vardı ortada ve şu şekilde. Hemen oraya da tam ortasına batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yine burada 2 zincir. Ve aynı yöntemle devam ediyorum. Yine su taşı yapıyorum. Aralarda 2 zincirim var. Su taşının arasında da 2 zincir var. Geçişte de 2 tane zincir var arkadaşlar. Hemen 2 zincirimi çektim. Burayı eminim ki anlaşıldı. O yüzden hızlı örüyorum. Sadece arttırmalarda dikkatiniz verirseniz daha iyi olacak. Buralar su taşı, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyor. Hemen sonuncu trabzanımı yapıyorum. Yani kapatıyorum sırayı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum bu sırayı da. Tığın başını doladım. İlke battım. İlk boşluğa. Yine su taşımı yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Evet, ilk su taşımızı yaptık. İkinci 2 zincir çektim. İkinci su taşını yapıyorum. 1, 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Hep ortalarda arttırmamızı yapıyoruz. Bakın şu şekilde açılıyor. Hemen buraya geldim. Yine bu sefer 2 zincir çekiyorum. Hemen orta bölüme geldim. Üçüncü su taşına 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Arttırma yapacağım için 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bakın arttırmamı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buraya su taşını yapıyorum. 2 tane 2 zincir su taşımı yapıyorum ve bağlantımı yapıp hemen dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Bakın her bir su taşının tam ortasına birer tane su taşı yaptık. Sadece ortada bir tane arttırma yapmış olduk. Şimdi 15. sıradayız. Ve 15. sırada arkadaşlar tüm su taşlarının şöyle tam ortalarına batarak su taşı yapacağım yine. 2 zincir çektim. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Diğer su taşına geldim. İkinci su taşına ve yine buraya da bir su taşı yapıyorum. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Aralarda artık şu anda 2 zincir sürekli çekiyorum. Bakın arttırma bölümüne geldim.
arttırma bölümüne battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Yine burada 2 zincirim var. Şöyle göstererek yapmak istiyorum. Bakın arttırma bölümümün ikinci 2 zincirlik bölümüne de 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum ve son 2 kalan su taşlarımı da aynı 2 zincirlik bölümlere batarak bu şekilde 2 tane su taşı yapıyorum ve kapatıyorum. Daha sonra da bir süreye geçeceğiz. Sıra sonuna geldim. Bakın 2 tane su taşımı yapıp kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine bu sırada tam ortada bir arttırma yapacağız. Bakın 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincirim var. Bakın birinci su taşı arada 2 zincir, ikinci su taşı arada 2 zincir, üçüncü su taşını da yapıp hemen dönüyorum. Aralara 2'şer zincir çekerek 3 tane su taşımı yaptım. Tam şu ortadaki 2 zincirlik bölüme geldim ve burada hiç zincir çekmeden tığın başında oluyorum. Buradaki ortadaki 2 zincirlik bölüme battım. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Üçüncü su taşından sonra zincir çekmedim. Hemen buraya bir arttırma yaptım V şeklinde. Yine zincir çekmiyorum. Ve yine bir tane su taşı yapıyorum. Burada sadece zincir çekmedim. Diğer taraflarda yine zincirlerimize devam ediyoruz. Evet, bu şekilde başlangıç nasılsa şimdi de aynı şekilde devam ediyorum. Yine aralara 2 zincir çekerek su taşlarımızı yapıp hemen dönüyorum. Evet, gördüğünüz gibi araya 2 zincir çekerek 2 tane yan yana su taşımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bütün 2 zincirlik su taşlarının boşluklarına yine su taşı yapacağım ve şuraya da bir tane su taşı yapıp arttırmamı yapacağım. Şimdi tam ortaya gelene kadar aralara 2 zincir çekerek su taşlarımızı yapalım. 2 zincir çektim. Normal su taşına zaten 2 zinciri çekiyorum. 2 zincir dediğimde aradaki 2 zincirlerden bahsediyorum şu anda. Su taşından değil. Hemen diğerine battım. İkinci su taşımı yapıyorum. İki zincir ve üçüncü su taşını yapıyorum. Evet. Şimdi burada yine 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada bir arttırmamız vardı V şeklinde. Hemen o V'nin içine batarak yine oraya bir tane su taşı yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde hemen göstermek istiyorum. Bakın V'nin içine bir tane su taşı yapıp arttırmamızı yapmış olduk. Yine aralara 2 zincir çekerek diğer su taşlarını geriye kalan 3 taneyi de aynen tamamlıyoruz. Evet, bakın şöyle göstermek istiyorum. Su taşlarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 3 zincirle yükseldim, döndüm. Şimdi arkadaşlar burada son arttırmamı yapacağım. Şimdi tek tek aralara 2 zincir çekerek su taşlarını yapalım. Şöyle ilkini gene başlangıcını göstermek istiyorum. Bakın su taşının tam ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan.
2 zincir çekiyorum. Bir diğer su taşına geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, dördüncü de arttırma yapacağız. Şöyle 3 taneyi tamamlayıp dönüyorum. Evet. 3 tane su taşını yaptım. Tam orta bölüme geldim. Hemen burada artık son arttırmamı yapıyorum. Tam ortaya battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı bölüme battım. 2 tane ikili trabzan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Son arttırmamı da yapmış oldum. 2 zincir çektim. Ve normal şekilde su taşlarını yapmaya devam ediyorum. Arada 2 zincir çekerek. Çok pardon, şunu sökeceğim. Şuraya 2 zincir çekmemişim. Buraya 2 zincir çekeceğiz. Bazen unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Ben burayı söküp şurayı devam edip sona kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ben söktüm. 2 zincirimi unutmadım. Bu bölümde her su taşının arasında 2 zincirim var. Arttırmalarım bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen burada artık bütün şöyle su taşının boşluklarına birer tane su taşı yapacağız. 1, 2, 3. Şöyle bata bata 3 sıra yapacağız bunu arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yok. Her su taşı 2 zincirlik bölümüne, tam ortasına yani. Şöyle biraz hızlı hızlı yapıyorum. Eminim ki öğrenildi buraları diye. 3 sıra bu. Birinci sıramız. Bundan sonra 2 sıra daha yapacağım. Daha sonra diğer bölüme geçeceğiz. 2 zincir. Şöyle üçüncü su taşını yapıyorum. 2 zincir. Üçüncü su taşını bitiriyorum. Hep burada 2 zincir var arada. Diğer su taşına geçerken bakın burada son arttırmamın ilkine battım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Yine burada 2 zincirim var. Diğer su taşına geçtim arttırma bölümünün. Şöyle elimi uzata uzata yapıyorum. Su taşlarım geniş geniş olması gerekiyor. Normalden bundan da geniş olması gerekiyor. Kameranın karşısında biraz elimi sanırım sıkıyorum. Biraz küçük oldu bu galiba. Diğerine bakacağım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi aralara 2 zincir çekerek her bir su taşının ortasına bir tane su taşı yaptım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3 ve yine şöyle bir başlangıcı göstereyim dedim. İkinci sıradayız. Son arttırmadan sonraki. İkinci sıradayım ve bundan sonra bir sıra daha örüp bu bölümü bitireceğim. 2 zincir çektim. Gördüğünüz gibi şöyle arttırmadan sonraki ilk sıradaydım. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Her bir su taşına bir su taşı yapıyorum. Dönüşte üçüncü sıra olarak yani toplamda 21 sıramız var arkadaşlar. 21 sıraya kadar örüyorum. Yani 3 sıra. Bu şekilde ben 3 sırayı her bir su taşına bir su taşı yaparak devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar 3 sıra hiç arttırma yapmadan gördüğünüz gibi son arttırmam burada. 1, 2, 3 sıra arttırma yapmadan her bir su taşına bir su taşı ve aralara 2 zincir çektim. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şöyle uzunca bir keselim. Çok kısa kesmeyelim, saklamamız kolay olsun. Hemen şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle en uç kısmı şöyle hemen ölçüyorum.
19 santim arkadaşlar. Bu yeterli geliyor. Zaten bu ip büzüştüğü için şöyle ilk örüldüğünde daha da küçük görülebilir. Şöyle düzgün bir, evet, 19-20 santim arası. Şöyle baştan aşağıya ölçecek olursam 22 santim. Şimdi bu bölümü dikmemek için ben şöyle hemen buradan devam edeceğim. Zaten askıdan başlıyoruz. 3 tane yapmıştık. Şimdi yine 3 tane su taşı yaparak başlayacağım. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın şurada hemen ilk zincire batıyorum. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ipleri daha sonra saklayacağım. Bakın tam buradaki boşluğa, daha doğrusu şuradaki zincire batalım. Bakın şurada benim bir su taşım var. Dibinde zincir vardı. Hemen o zincire batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere, yani devam ediyoruz. İlk başlangıç noktasına geri döndük. Ama buna birleştirerek yapıyoruz. Öyle düşünün. Hiç arada zincir yok. Bakın bu zincire, hemen ilk zincire batıyorum. İkili trabzanla yükseldim. Bakın ilk su taşını yapmış oldum. Yani askıyı devam ettiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir tane su taşı. Bir su taşının içine bir su taşı yapıyorum. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Ve kapatıyorum sırayı. İkili trabzanla. 3 zincir. Çevirdim. Ve yine bir su taşı daha yapıyorum. Bu 3. su taşım. Evet. 3 tane diğer bölümde yapmıştık. 3 tane de burada yapıp arttırmalara başlayacağız. Bunu şöyle gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Tamamen diğer parçayla aynı arkadaşlar. Eğer kafanız karışırsa şablona bakarsınız ya da videoyu başa alırsınız. Buradan başlangıçta neler yaptıysak burada da aynen devam edeceğiz. 3 tane üst üste su taşından sonra ne yapıyorduk? İlk arttırmamızı yapıyorduk. Şu kafanız karışmaması için video biraz uzayacak ama yapacak bir şey yok. Bakın ilk arttırmamı yapıyorum. İki zincir, yine aynı bölüme 2 tane ikili trabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. Yine 21 sıra bu şekilde devam edeceğim. Şu anda 4. sıradayız. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi şablonu yine videonun başında da göstereceğim. Sonuna da ekleyeceğim. Ekran kaydı alabilirsiniz. Oradan devam ettirebilirsiniz. Bakın arttırmadan sonra zaten gösterdiklerimin aynısı. Ben bu bölümü de bitirip hemen dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, diğer tarafı da aynı şekilde bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bir parçayı beraber örmüştük zaten. Bir parçayı da kamera arkasında ördüm. Ve sonuna geldim arkadaşlar. Bakın son su taşındayım. Ve kenar bölümünü çalışırken hemen ilk zincire batıp 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda. Ve hemen bunu dikmek yerine şu şekilde birleştirmek istiyorum. Şuradaki ipini daha sonra saklayacağım. Bakın şu şekilde ikiye katladım. Ve buradaki şöyle ilk zincire batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Ve bakın şöyle burayı birleştirmiş oldum. Şöyle ipimi uzunca kesiyorum. Daha sonra yine burada iplerimi gizleyeceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde olacak. Yani bir tarafı, bir omuz kısmını yapmış olduk. Omuz ve göğüs kısmını. Kamera arkasında ben diğerini de yaptım. Şöyle toplamda 2 parça olacak. Yani 2 burada, 2 de burada, 4 parça. Ben bunları bu şekilde birleştirdiğim için buna şu anda bir parça diyorum.
Evet, hemen şuraları da birleştireceğiz. Bunu örerken de birleştirebilirsiniz. Son sıralarda hemen gelip birleştirebilirsiniz. Ama ben şöyle hemen kısaca böyle bir yöntem buldum. Birleştirme yöntemi çok uzatmadan. Şöyle ilk zincirlere batıyorum. Şöyle buraya bir zincir çekerek birleştiriyorum. Sadece bu. Zaten bunu örerken de iplerini saklayacağız. Bakın bu şekilde birleştirmem yeterli geliyor. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde, arkasında aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle bakın. Şöyle ters yapmayalım. Aynen burayı da birleştireceğim. Daha sonra bel bölgesini örmeye başlayacağız. Bakın ilk trabzandan da birleştirebilirsiniz. İlk zincirlerden de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle. Bir sıkı sıkı birleştirelim ki daha sonra çözülmesin. Şöyle. Evet. Şöyle batıyorum. Sık iğne yaptım. Kapattım. Sonra ipleri gizleyeceğiz. İp gizlemek zaten kolay. Çoğu videomda da sürekli gösteriyorum. Hemen aralarını daha ince bir tığla şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet. Şöyle tam manasıyla görünüyor herhalde. Şimdi döne 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 bel çevresini öreceğiz arkadaşlar. Nereden başlayalım? Her bir su taşına bir su taşı yapacağız. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Eğer genişletmek isterseniz hemen şu iki bölümün ortasında genişletmenizi yapabilirsiniz. Eğer 36-38 beden küçük gelir derseniz hemen bu 3 sırayı örmeden önce yine bir arttırma yapıp devam edip daha da genişletebilirsiniz. Onları söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın, şöyle herhangi bir su taşından başlıyorum. Zincirimi yaptım. Evet. Yine iki tane ikili trabzan. Şöyle arada bakın altta iplerimi muhakkak yürütüyorum. Hep arkadaşlar tüm sıra boyunca aralara iki zincir çekiyorum. Daha sonra diğer su taşına geçtim. Şöyle. Bunu örerken alttaki ilmekleri yani artık ipleri de örüp saklayabilirsiniz. Ben şimdi kafanız karışmaması için hemen ipleri arkaya doğru ittim. Bakın bu bölüme geldim. 2 zincir çektim. Hemen bakın karşıya geçiyorum. Hiç bozmadan bu şekilde devam ediyorum. Her bir su taşı modeline su taşı yapıyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum ki iyice anlaşılsın. Ben bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Bakın şöyle şuralarda şöyle bir açıklık olacak. Şuraya geldim. Burada da aynı su taşı yaptım. 2 zincir çektim, hemen karşıya geçtim. Aralarda 2 zincir olacak. Ben bu sırayı bu şekilde bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Bakın ilk yaptığım zincirin burada tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi su taşının ortasına gelmem için şöyle bir kaydırma yapıyorum. Su taşının ortasına geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine her bir su taşına bir su taşı yapıyorum. Aralara da 2 zincir çekiyorum. Artık başka bir arttırma eksiltme yok. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar. 2 zincir çektim. Bakın karşıdaki su taşına geçtim. Elimi gayet bol tutuyorum. Elim gayet gevşek, gördüğünüz gibi kesinlikle elimi sıkılaştırmıyorum. Eğer sıkılaştırırsam bluzum çok sert ve minicik olur. 2 zincir çektim. Bakın koltuk altındayım. 2 zincir çektim. Hemen karşıya geçiyorum. Ve bu şekilde istediğimiz kadar uzatıyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum.
Bakın zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Dediğim gibi daha da salaş isterseniz öncelikle bir sıra daha arttırma yapıp ondan sonra bu bölümleri birleştirip döne döne örebilirsiniz. Ben de istediğim boyuta gelene kadar örüp daha sonra kenar bölümleri için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa geldim ve son sıramı örüyorum. 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle bir zincir çekiyorum ve hemen bluzu gösteriyorum size. Ne kadar ördüğüm gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Döküm döküm. Şimdi hemen şöyle kaç sıra ördüğümü şöyle. Bakın tam şurada bir boşluk var. Şu boşlukları sayıyoruz. Yani kafes bölümlerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane arkadaşlar kafesimiz var. Yani şu boşluğumuz bu şekilde saydım. Daha akılda kalıcı olsun diye. Bir de oradan size şöyle ölçü vermek istiyorum. Tam şöyle yakadan ölçtüğümde 21 santim örmüşüm arkadaşlar. Sizler kendiniz üzerinize giyin veya kime yapıyorsanız onun üzerine giydirin ve ölçüsünü daha da kısa yapanlar var bunu. Ama ben çok kısa yapmak istemedim. Ortalama bir uzunlukta olsun dedim. Zaten mankenin üzerine giyip sizlere de göstereceğim. Ben arkadaşlar pıtırcık yapmayı düşünüyorum. Genelde şu şekilde kullanıyorlar. Yani hiçbir şey yapmadan bu şekilde ipi kesip kullanıyorlar ama benim içime sinmedi. O yüzden etrafına pıtırcık yapmayı düşünüyorum ve pıtırcık yapmayı da şöyle göstermek istiyorum kısaca sizlere. Bakın burada bir zincir çekmiştik. Hemen şöyle net görünsün. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincirlik bölüme battım. 2 tekrar batıyorum. 3 hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. 4. Dördüncü de 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen şu 2 ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 4 tane sık iğne yapacağım. Şöyle tek tek batarak trabzan tepesine battım. 1 2 tane zincir bölümüne batacağım. 3 bir tane trabzan tepesine batıyorum. 4 1 2 3 şuradaki 2 ilmeğe batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne. 1 2 3 eğer çok gevşek olursa 2 zincirlik bölümlere tek sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncüde 3 zincir hemen araya batıyorum ve sık iğne ile kapatıp devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Şuralara koltuk altına çok pardon bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Diğerinde yapmadım çünkü. Ama bir sık iğne gidebilirim. Hemen şöyle buraya baktığımızda buraya da aynı şekilde arkadaşlar pıtırcık yapıyorum. Buraya da bakın zincir bölümlerim var. Buralarda kaç zincir çektiysek o zincir mesela 4 tane sık iğne yapıp yine pıtırcık 4 sık iğne pıtırcık onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela 5 sık iğne pıtırcıklar çok ayrık dursun isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle ne çok sıkı ne de çok bitişik olsun istiyorum ne de çok ayrık olsun istiyorum. Ben bu şekilde devam edeceğim. Şöyle üzerine karşıdan buhar tutup elimle düzeltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben pıtırcıklarımı ördüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yakasına da aynı şekilde ördüm pıtırcıklarımı ama kol tarafına bir şey çalışmadım. Aslında çalıştım fakat çok hoşuma gitmedi. Şöyle salaş durmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen açılış konuşmamda söylemeyi unuttuğum bir şey şimdi söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bunu Alize Diva ile ördüm ama Alize Diva kalınlığında pamuklu ipler kullanırsanız
daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden geçmek istemedim ve diğer krem rengi de şöyle koymak istiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Umarım beğenirsiniz, severek örersiniz diyorum ve bugünlük videomu bitiriyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.